Hepinize merhaba, Merdiye Eker ben. Bu videomda etkili bir LinkedIn sayfası oluşturmak için dikkat edilmesi gereken unsurları sizlerle paylaşmak istedim. LinkedIn profil sayfası kişisel markanızın temelidir. Genellikle meşgul olduğunuz için ve geniş bir zamanda ilgileneceğinizi düşündüğünüzden ya da bazen kendinizi pazarlamaya zaman ayırmanın bencilce olabileceğini düşündüğünüz için LinkedIn profilini güncellemeye pek yanaşmıyorsunuz. Kişisel marka inşasını ihmal ettiğimizde kendimizi sadece eksik sunmakla kalmayıp pazarlama açısından da büyük bir fırsatı kaçırmış oluruz. Yakın zamanda profil sayfasına bakmadıysanız kişisel markanızı oluşturmanın ne önem ifade ettiğini ve bunun yeni yollarını bu videoyu izleyerek bulabilirsiniz. Bu videoda yanlış olan örneklerden bahsedip aklınızda bunların kalmasını istemediğimden olması gerekenden yani profesyonel bir profil oluşturmanın maddelerinden bahsedeceğim. Özellikle iş arayan ve LinkedIn'i etkili bir şekilde kullanmayan arkadaşlara yol haritası olacağını düşünüyorum. Çünkü genellikle yapılan bir hata olarak iş arama sitelerine kayıt olup şirketlerden telefon bekleniyor. Bununla yetiniliyor. Artık süreç çok komplike bir hale geldi. Bu nedenle sizin harekete geçmeniz ve LinkedIn'i çok etkin bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Halbuki LinkedIn'in bir süredir getirmiş olduğu yeni özellikler sayesinde de LinkedIn profilinizi etkili bir şekilde kullanabilir ve bu sayede daha görünür olup CV'nizle dikkat çekebilirsiniz. Başarı asla tesadüf değildir. Her türlü ayrıntıyı takip edip hedefinize giden yolu sizin açmanız gerekiyor. Bu şekilde tam yetkinize karşılık gelebilecek bir işte çalışmayı hayal etmekten ötesine geçip bunun için imajınıza odaklanmaya ve bunu doğru yansıtmaya zaman ayırmanız gerekmektedir. Bu nedenle bu içeriği hazırlamak istedim. Ve bazen hatırlatmayı unutuyorum. Bunun gibi etkili ve verimli içeriklerin devamını isterseniz kanalıma abone olarak videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Peki LinkedIn'de kişisel markanızı oluştururken nelere dikkat etmelisiniz bir bakalım. LinkedIn'de doğru profil resmini seçin. Profil resminiz LinkedIn'deki arama kartınızdır. LinkedIn'e doğru profil resmini nasıl seçeceğinize dair birkaç ipucu vermek isterim. Resmi yeni olduğundan ve size benzediğinden emin olun. Yüzünüzü tüm ekranın yaklaşık %60'ını kapladığından emin olun. Çalışmak için giymek istediğiniz şeyi giyin ve gözlerinizle içten gülün. Kapalı olan arkadaşlarım için ek olarak şunu söyleyebilirim. Desenli ve birkaç renk barındıran başörtüsünden ziyade sıcak renklerden olmayan bir eşarp modeli tercih edebilirsiniz. Bir arka plan fotoğrafı ekleyin. Arka plan fotoğrafınız profil sayfanızın en üstündeki ikinci görsel olarak yer alır. İnsanların dikkatini çeker, bağlamı belirler, sizin için önemli olan şeyleri vurgular. Her şeyden çok doğru arka plan fotoğrafı sayfanızın öne çıkmasını, dikkat çekmesini ve etki bırakmasını sağlar. Başlığınız bir iş unvanından daha fazlası olsun. Profil sayfanızın üst kısmında yer alan açıklamanın sadece bir iş unvanı olmasını söyleyen bir kural yok. Rolünüzü nasıl gördüğünüz, yaptığınız şeyi neden yaptığınız ve sizi neyin harekete geçirdiği ve daha fazla söylemek için başkalarını kullanın. İlham almak için profil sayfası başlıklarına şöyle hızlıca bir bakın. Özetinizi hikayeye dönüştürün. LinkedIn özetiniz hakkında söylenebilecek ilk şey bir tane olduğundan emin olun. LinkedIn profilini oluştururken bu alanın hala boş bırakılması gerçekten çok şaşırtıcı. Özetiniz kendi hikayenizi anlatma şansınızdır. Bu yüzden becerilerinizi veya sahip olduğunuz iş unvanlarını listelemek için kullanmayın. Bu becerilerin neden önemli olduğunu ve çalıştığınız kişiler için yaratabileceğiniz farkı hayata geçirmeye çalışın. Biraz zaman ayırmaktan, birkaç taslak denemekten veya tanıdığınız kişilerden bu konuda ilham almaktan korkmayın. Bu içerik pazarlamasının en kişisel parçası ve kesinlikle çabaya değer. Moda kelimelerden uzak durun. LinkedIn başlıklarında ve özetlerinde o kadar sık kullanılan ve neredeyse tamamen anlamsız hale gelen sıfatlardır. En çok kullanılan terimlerin düzenli sıralaması şu şekilde olabilir. Uzman, liderlik, odaklanmış, stratejik, deneyimli, tutkulu, yaratıcı, yenilikçi, sertifikalı gibi. Şimdi bunların önemli olmadığını söylemiyorum. Ancak bu kelimeleri kullanmak insanları bu niteliklere sahip olduğunuzu ikna etmeyecektir. Bunları da göstermeniz gerekir. Hem kendinizi tanımlama biçiminiz hem de neyle ilgili olduğunuzu göstermeniz için LinkedIn profil özelliklerinizi kullanma biçimine zaman ayırınız. Siz özel kelimelerle kendi hikayenizi yazın. Ağınızı büyütün. LinkedIn ağınızı büyütmenin en kolay ve en alakalı yollarından biri de profilinizi e-posta adres listenize senkronize etmektir. Bu LinkedIn'in bağlantı kurabileceğiniz kişileri önermesini sağlar. İzniniz olmadan hiçbir bağlantı isteği gönderilmez. Böylece tüm olası bağlantı isteklerini inceleyebilirsiniz.
Bunun ötesinde LinkedIn bağlantı istekleriyle toplantı ve görüşmeleri de takip etme alışkanlığı edinin. Bu ağınızı canlı ve güncel tutmanın harika bir yoldur. İlgili etkinliklere zamanınızı yöneterek alan açın. İlgili becerilerinizi listeleyin. Bu LinkedIn'deki en hızlı kazançlardan biridir. Beceriler listesine ilerleyin ve sizinle ilgili olanları belirleyin. Bunu yapmak başlığınızdaki ve özetinizdeki açıklamayı doğrulamaya yardımcı olur ve başkalarının sizi desteklemesi için bir platform sağlar. Ama alakalı kalmaya özen gösterin. Kim olduğunuz ve ne olduğunuzla ilgili gerçekten desteği olmayan bir uzun beceri listesinden bahsetmiyorum. Arada bir bu beceri listesini temizlemek için de zaman ayırmalısınız. Sunduğunuz hizmetleri ön plana çıkarın. Hizmetler, danışmanların, serbest çalışanların ve küçük işletmeler için çalışanların sundukları hizmet yelpazesini sergilemelerine yardımcı olur. Profilinizin hizmetler bölümünü doldurmak, arama sonuçlarında görünürlük oranınızı artırabilir. Onay alışkanlığını yayın. Diğer üyelerden gelen onaylar becerinizi kanıtlar ve güvenilirliğinizi artırır. Başlangıç olarak ağınızı gözden geçirin ve sizden gerçekten bir onayı hak ettiğini düşündüğünüz bağlantılarınızı belirleyin. Bu genellikle insanların iyiliğe karşılık vermesini tetikler. Kibar bir mesaj atabilirsiniz. Desteğine gerçekten değer verdiğiniz kişilere ulaşın. Onaylarınızı daha proaktif bir şekilde yönetin. Onaylar gelmeye başladığında çarpıttıklarını rastlayabilirsiniz. Profilinizin beceriler bölümündeki düzenleme özelliklerini kullanarak hangisini gösterilip hangisinin gizleneceğini siz karar verebilirsiniz. Beceri değerlendirmesi yapın. Beceri değerlendirmesi profilinize doğrulanmış beceriler rozeti göstermenize olanak tanıyan çevrim içi bir testtir. Veriler doğrulanmış becerilere sahip adayların işe alınma olasılıklarının %30 daha yüksek olduğunu göstermektedir. Öneriler isteyin. Onaylar, profilinizi görüntüleyen kişilere neye değer verildiğine dair hızlı ve görsel bir fikir verir. Bunlar kişisel referanslardır. Profilinizin öneriler bölümünde belirli kişilere ulaşmanızı ve öneri istemenizi kolaylaştıran kullanışlı bir açılır menü vardır. Kimin önerisine en çok değer vereceğinizi düşünmek için zaman ayırın ve isteğinizi kişiselleştirin. Buna ayırdığınız zamanı diyecek. Tutkulu olun. LinkedIn Learning'de bir kurs tamamladığınızda LinkedIn profilinize bir kurs sertifikası ekleme fırsatına sahip olursunuz. Bunu LinkedIn öğrenim hesabınızın öğrenme geçmişi bölümünden yapabilirsiniz. Burada ayrıca öğrenmenizle ilgili güncellemeleri de isterseniz alanınızda da paylaşabilirsiniz. Düşünce liderliğinizle itibar kazanın. Yayınlar bölümü LinkedIn profilinin en az kullanılan unsurlarından biridir. Bu mevcut düşünce liderliği içeriğini dikkat çekmek için bu özelliği kullandığınızda gerçekten kalabalığın arasından sıyrılabileceğiniz anlamına gelir. Bir e-kitap ya da tanıtım belgesi yazılmasına yardım ettiniz mi? Ya da şirketinizin bloğuna bir gönderi yazmış olabilirsiniz belki. Yayınlar bölümü profilinizi bu linklere bağlar. LinkedIn akışlarında onlar için değer katacak şekilde görünmek çok daha iyidir. LinkedIn akışınızı yakından takip ederek ve gerçekten ilginç bulduğunuz içeriği paylaşmayı muhakkak önemseyin. Yorum ekleyin. Paylaşımlarınıza yorum eklediğinizde akış içinde kendinizi daha fazla öne çıkarırsınız ve belirli bir içeriğin parçasının neden önemli olduğunu düşündüğünüzü ifade etmeye başlarsınız. İyi ifade edilmiş yorumlar daha geniş bir içerik yelpazesini paylaşmanızı da olanaktır. İfade edilen bir yorum sizin düşünce liderliğinizi de oluşturmaya başlar. Bu şekilde ağınızda öne çıkan bir profil sergilersiniz. Sektörünüz için ilgili influencerları takip edin. LinkedIn'deki ilgili etkileyicileri takip etmek feedinize bir dizi içerik koymanıza yardımcı olur ve daha sonra değer kattığını düşündüğünüzde başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Çalışan savunucusu olun. LinkedIn çalışan değer paylaşımı yapanlar üzerindeki etkisine dair bazı bilgiler üretir. Aslında çalışan değer içerikler üretenlerin %86'sı içerik paylaşmanın kendi kariyerleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu söylüyor. Yani işveren markası çerçevesinde LinkedIn hesabını kullanmanız sizin çalışılabilecek en iyi yer imajı sergilemenize yardımcı olur. Uzun biçimli içerikler yayınlayıp bunu sohbet başlatmak için de kullanabilirsiniz. Ne kadar çok içerik yayınlar ve yorum yaparsanız LinkedIn'deki uzmanlığınızın altını daha belirgin olarak çizersiniz. Harika bir başlangıç noktası yaptığınız yorumları ve paylaşımları aldığınız yanıtı izlemektir. Bu arada size gelen mesajları lütfen cevaplandırın. Çünkü özellikle Headhunter ya da Recruiter ya da bizim gibi danışmanlar sizlerdeki etkileşimi görüyoruz. Çalışan arama durumlarında sizlerle daha çok iletişime geçmeyi seçiyoruz. Değinmek istediğim bir başka konuda bu mecrada yakın zamanda yapılan yenilikler. LinkedIn'de gönderileriniz 6 farklı kategoride gruplandırılabiliyor. Bu özel bir gün, kutlama, uzman bulma, profil paylaşma, iş ekleme, anket oluşturma ve yardım öner seçeneklerinden oluşuyor. Uzmandan tavsiye isteme seçeneği kullanıcıların işler için yardım almalarını sağlıyor. Bu kişilere şirketin yöneticilerinin dikkatini çekme konusunda yardımcı olabiliyorsunuz.
Tüm dünyada büyük bir kitleye sahip olan LinkedIn, kullanıcıların küresel ölçekte iletişim kurabilmelerini sağlamak için yakın zamanda yeni bir özellik geliştirdi. İsminizin okunuşunu profilinize kaydedebiliyorsunuz. Ayrıca yeni iş fırsatlarına açık olduğunuzu belirtmek için de Open to Work çerçevesini kullanabilirsiniz. Böylelikle anınızdaki diğer kişilere de iş fırsatlarına açık olduğunuz bilgisini verebilirsiniz. LinkedIn sayfalarını takip edenlere yönelik gelen bir özellikle artık takip eden kullanıcıların kimler olduğunu da görebiliyorsunuz. Bu sayede şirketlerin ortaklıklar ve yeni iş fırsatlarına geçmesi de daha kolay olabilecek diyebiliriz. LinkedIn'de etkileşimi artırmak için başka yollar da geliştirdi. Fotoğraf etiketleme ve video mesaj eklendi bunlara. Bu şekilde iş arkadaşlarınızı etiketleyerek etkileşimi artırabilir. Yüklediğiniz fotoğrafın da daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Biliyorsunuz görselle sunulan yayın daha fazla etkili. Başka bir yakın zamanda gelen özellikle yepyeni reaksiyonların katılması, kutlama, sevgi, bilgili, meraklı emojileri var. Böylece terfi eden arkadaşlarınızı alkışlarla tebrik edebilir ya da sizinle deneyimini paylaşan arkadaşınıza da kucak dolusu sevgiler gönderebilirsiniz. İş dünyasını temsil eden bir platformda PowerPoint sunum ve PDF dosyalarını paylaşmakta zaten yoğun kullanabilecek özelliklerdendi. Bu özelliği iş arayan arkadaşlarımız yoğunlukla kullanacaktır. Etkili bir yazıyla istediğiniz şirketin insan kaynakları yöneticisini ağınıza ekledikten sonra iletişime geçebilirsiniz. Ki her zaman sunumlarında da söylediğim gibi sadece iş arama sitelerine kayıt olmakla yetinmeyip gerçekten çalışmak istediğiniz şirketin işe alım yol haritasını takip etmek adına şirketi takibe alın ya da bu şekilde yazılı iletişime geçin. Son olarak da dışarıdaki bir siteden paylaşım yapıldı. LinkedIn o bağlantının hangi adresten geldiğini gösteriyor. Bu arada sıkça sorulan sorulara yönelik genel bir bilgilendirmede bulunmak istiyorum. Sadece bir profil kullanın. Çünkü Recruiter hesabı olanlar bir search yaptığında bütün hesaplarınız alt alta çıkıyor. Bu da güven sorunu yaratabilir. LinkedIn Premium üyeliği hakkında da sorular soruyorsunuz. Buna da bir cevap verebilirim. Tanıtım için kullanabilir. Ayrıca Premium simgesi itibar ve güven açısından sizin imajınızı yükseltir ama bir işe alımcı ya da Recruiter değilseniz size sağlayacağı şartları bir kontrol edin. Size katkı sağlayacağını düşünüyorsanız eğer üye olun. LinkedIn profilinizin sizin için çalışmasını sağlamak saatlerinizi alacak bir durum değil. LinkedIn profilinizin tüm avantajlarını esnettiğinde sizin veya şirketiniz için gerçekten çok büyük farklar yaratacağını göreceksiniz. İçinde bulunduğunuz yıl kariyer hedeflerinize ulaştığınız bir yıl olsun.